Selamünaleyküm arkadaşlar. Ören Ayşe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok kolay ve çok güzel bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Modelimi zaten şu anda görüyorsunuz. Ben modelimi çok beğendim ve sizlere de göstermek istedim. Hemen gördüğünüz gibi ben sizlere yelek modeli olarak paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden bu şekilde ince bir ip kullanıyorum. Zaten arkadaşlar tığ işi örgülerinizde bu şekilde ince ipleri tercih etmeniz gerekir. Yani tığ işi örgüler ince iplerle bir tık daha güzel durur. Bunu da lütfen aklınızdan çıkartmayın. Evet, modelimi görüyorsunuz. Modelimden tabii ki sadece yelek modeli değil, şal modeli, battaniye modeli olabilir. Bebek yelek modeli de olabilir arkadaşlar. Gerçekten ben çok beğendim. Çok zarif duruyor. En yeni, en güzel yelek modellerinden bir tanesi diyebiliriz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle göstereyim arkasında arkadaşlar. Evet. Dilerseniz hemen modelimize geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle gelişi güzel zincirlerimi çekeceğim arkadaşlar. Çok fazla sıkı ya da çok fazla gevşek çekmiyorum. Orta ayarda zincir çekeceğim. Ben zincirlerimi çekerken sizler hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu aktif hale getirirseniz yapmış olduğum videolardan da anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımda beni takip eden arkadaşlarım bilirler. Çok güzel yelek modelleri, lif modelleri, patik modelleri, hırka modelleri, battaniye modelleri var arkadaşlar. Aradığınız her türlü örgüyü de bulabilirsiniz. Bunu da buradan belirtelim arkadaşlar. Evet, çok fazla zincir çekmeyeceğim ben. Çünkü küçük bir parça göstereceğim arkadaşlar. Her zamanki gibi sizler yapacak olduğunuz örgüye göre zincirinizi çekersiniz. Benim için bu kadarı ideal. En son yapmış olduğum zincirden tutuyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Tığ üzerine aldım. Tutmuş olduğum zincire batarak 2 de çıktım. Trabzan yapıyorum. Takip eden zincire girdim. Bu şekilde bu sıramızı trabzanlar halinde yapalım arkadaşlar. Şöyle alt zemin olması açısından, alt lastiğimiz olması için ilk sıramızı trabzan gidiyoruz. Evet, sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde ben sıramı tamamladım. Şimdi 4 tane zincirle yukarıya çıkıyorum. Örgümü çevirdim. Tığ üzerine aldım. Hemen bu dibe değil, yanındaki trabzan tepesine giriyorum. 2 de çıktım trabzan. Tığ üzerine aldım. Takip edene battım. Trabzan yapımını bilmeyen arkadaşlarımız var ise videolar kısmından bulabilirsiniz arkadaşlar, kanalımda var. Veya örgü teknikleri oynatma listemden bulabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü örgüye dair bilgiler var arkadaşlar. Hani zincir nasıl yapılır, fıstık nasıl yapılır, trabzan nasıl yapılır, hepsi var. Yani çok rahatlıkla videolar kısmından veya örgü teknikleri oynatma listemden bulabilirsiniz. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığ üzerine aldım. 1, 2, 3, 4. trabzan tepesine giriyorum. 2 de çıktım. Trabzan yaptım. Bir zincir, tığ üzerine aldım. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakine batarak buraya bir kafes yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir, tığ üzerine aldım. 1, 2, 3, 4. trabzan tepesine batarak 2 de çıktım. Trabzan yapıyorum. Hemen yanına bir tane daha. Hemen yanına bir tane daha. 4 tane zincir, tığ üzerine aldım. 1, 2, 3, 4. trabzan tepesine girerek trabzan yaptım. Bir zincir, bir tane atlıyorum. Bir sonrakine girdim ve kapattım. 4 tane zincir, tığ üzerine aldım. 1, 2, 3, 4. trabzan tepesine giriyorum ve yan yana 3 tane trabzan yapıyorum. Bu sıramızı bu şekilde yapacağız arkadaşlar. İlk sıramız, yani trabzanların haricindeki ilk sıramız bu şekilde ilerliyor.
Sıramızı tamamen bitirelim, sonrasında buluşalım. Evet arkadaşlar, bakın sonuna kadar geldim. En son yine bu şekilde kafes yaptım. 4 tane zincirimi çektikten sonra 1 2 3 dördüncüye batarak kenar trabzanlarımı oluşturuyorum arkadaşlar. Sizler kenar trabzanlarını daha da fazla yapabilirsiniz. Benim için bu kadarı ideal arkadaşlar. Bakın en sonuncusunda bak, buradaki zincir tepesine batıyorum. Bu şekilde yaptım. 4 tane zincirle geriye döndüm. Tığ üzerine aldım. Hemen bu dibe değil, yanındaki trabzana batıyorum. Dibe battığım takdirde arkadaşlar arttırma işlemi yapmış olurum. Çünkü buradaki zincirin bu trabzanımın tepesine geliyor. Yani zinciri trabzan olarak sayıyoruz. Evet, trabzanlarımı yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Pardon, 3 değil. 2 tane zincir çekiyorum. Bakın buradaki boşluğa girdim ve kapattım. 2 tane zincir, tığ üzerine aldım. Burada küçük bir kafesim vardı. Bu kafesimin içerisine giriyorum. 1 2 3 seferde çıktığım bir trabzan yaptım. 2 zincir, tığ üzerine aldım. Aynı yere 3'te çıktığım bir trabzan daha. 2 zincir, tığ üzerine aldım. Aynı yere 3'te çıktığım bir trabzan daha. Yani bu yuvamın içerisine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Aralarda 2 tane zincirim var. 2 zincir, buradaki boşluğuma sık iğne olacak şekilde sabitledim. 2 zincir, tığ üzerine aldım ve trabzanlarımın tepesine gelerek ara trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar. Bunlarda bir değişiklik yok. 2 tane zincir, buradaki boşluğa girdim. 2 tane zincir, tığ üzerine aldım. Kutucuğumun içerisine önce bir tane trabzan yapıyorum üçlü şekilde. 2 zincir, aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. 2 zincir, aynı yere tekrardan trabzan yapıyorum. 2 tane de zincir çekiyorum, bu boşluğuma girerek modelime devam ediyorum. Bu sıramızı da bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Farklı bir işlemimiz yok. Videoyu uzatmamak adına ben de bir sonraki modeli tamamlayayım. Sizler de dediğim gibi sonuna kadar yapacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sonuna kadar geldim bu şekilde. Şimdi 4 tane zincir ile yukarıya çıkıyorum. Tığ üzerine aldım. Hemen bu dibe değil, bir sonraki trabzan tepesine giriyorum. 2 de çıktığım trabzanlar yapıyorum. Trabzanlarımı yaptıktan sonra tığ üzerine hiç almıyorum arkadaşlar. Tığım boşta. Görüyoruz. Pardon, hiç zincir çekmiyorum. Tığ üzerine aldım. Şöyle göstereyim. Buradaki yuvaya arkadaşlar. Şöyle bakın, burada sık iğne batmıştık. Sık iğnenin sol tarafındaki yuvaya. Şuraya giriyorum. 1 2, son 2 ilmeğim tığımda kalıyor. Tığ üzerine aldım. Buraya giriyorum. 1 2, son 3 ilmeğim tığımda. Tığ üzerine aldım. Girdim. Son tığımda 4 tane ilmeğim var. Hepsini beraberce kapattım bu şekilde. 1 2 3 zincir olsun arkadaşlar, burada gerdirme yapmasın. Elinizin ayarına göre buradaki zincirleri ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani genelde tığ işi örgülerde hep böyledir arkadaşlar. Tamamen el ayarınıza göre zincirleri, trabzanları ayarlayabilirsiniz. Tığ üzerine alıyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 1 2, son 2 ilmeğim tığımda. Tığ üzerine aldım. Aynı yere 1 2, tığımda 3 ilmek var. Tığ üzerine aldım. Aynı yere batıyorum. Tığımda bu şekilde 4 tane ilmek var. Hepsini beraberce kapattım. 3 tane zincir, tığ üzerine aldım. Bakın buradaki yuvaya giriyorum. Son 2 ilmeğim tığımda. Tığ üstüne aldım. Son 3 ilmek var. Tığ üzerine aldım. Son 4 ilmeğim var. Hepsini beraberce kapatıyorum arkadaşlar. Tığımın üzerine aldım arkadaşlar, bakın. Bir tane de buraya yapıyorum. Yani buradaki yaprak sayısı 4 tane olacak. Şuradaki yuvaya giriyorum.
Aynı işlemi buraya da uyguluyorum. Arkadaşlar ben zincir çekmeyi unuttum arada. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığ üzerine aldım. O şekilde giriyorum boşluğuma. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bazen böyle unutkanlıklar yapabiliyorum. Evet, bu şekilde 4 tane ilmeğim olduğu zaman hepsini beraberce topladım. En son yani 4 tane yaprağım olduktan sonra arkadaşlar burada hiç zincirim yok. Tığ üzerine alıyorum. Trabzan tepesine geliyorum. 2 de çıktım. Trabzanlar yapıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Başta ve bu kısımda hiç zincirimiz yok arkadaşlar. Fakat aralarda 3'er tane zincir çektik. Tekrar göstermek istiyorum. 1, 2, 3 zincir. Pardon, burada zincirim yok. Tığ üzerine aldım. Bakın trabzandan sonra tığ üzerine aldım. Şuradaki boşluğuma giriyorum. Buradaki. Bu trabzanlarımın yanındaki boşluğa giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonraki tığımda tığ üzerine aldım. Önce bir, sonra iki, tığımda 3 ilmek var. Tığ üzerine aldım. Önce bir, sonra iki, tığımda 4 ilmek var. Hepsini beraberce kapattım. 3 tane zincir, tığ üzerine aldım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Videonun hızlı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar sağ üst köşede 3 tane nokta var. Oradan videonun ayarını ayarlayabilirsiniz. Yani isterseniz hızlandırabilirsiniz, isterseniz yavaşlatabilirsiniz. Yani tamamen kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Elinizdeki telefon ile. Evet. En son olarak yine 3 tane zincir çekiyorum. Tığ üzerine aldım. Bir tane de buradaki boşluğa yapıyorum yaprağımı. Evet, bu şekilde kapattıktan sonra hiç zincir çekmeden tığ üzerine alıyorum ve trabzanlarımın tepesine gelerek hızlıca trabzanlarımı yapıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gerçekten bu ipi de çok zarif oluyor. Evet, sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi yine 4 zincirle yukarıya çıkıyorum. Tığ üzerine aldım. Bakın hemen bu dibe değil, bir sonrakine batarak 2 de çıktım. Trabzanlarımı yapıyorum. Burayı biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. Trabzanlarımı tamamladıktan sonra 1 2 3 tane zincir çektim. Bakın şu yapraklarımın arasındaki zincirler vardı ya. Buraya ilk boşluğuma batarak sık iğne olacak şekilde sabitliyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Burada bir sonrakine battım. 1 2 3 4 tane zincir, bir sonrakine battım. 1 2 3 tane zincir, burada tığ üzerine alarak trabzan tepesine geçiyorum. Baştaki ve sondaki zincirlerim 3, ortadaki zincirlerim 4 tane arkadaşlar. Bakın tekrar göstereceğim. 1 2 3 zincir, ilk boşluğuma girdim, sabitledim. 4 tane zincir, bir sonraki boşluğuma girdim, sabitledim. 3 tane zincir, bir sonrakine girdim, sabitliyorum. Pardon, burası da 4 taneydi. Üç tane zincir ve trabzan tepesi. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu sıramı da böyle tamamladım ve kenar trabzanlarımı da yaptım geriye dönüşte. Şimdi burada 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bu ilk boşluğuma bakın, şuraya sık iğne olacak şekilde sabitliyorum. 1 2 3 4 tane zincir, bir sonrakine girdim ve sabitledim.
1, 2, 3, 4, 5 zincir, tığ üzerine alarak trabzan tepesine. Yani arkadaşlar bu sıramızı da önce 5, sonra 4, sonra 5 olarak tamamlayacağız arkadaşlar. Bakın karıştırmayın. Buraya değil, buradaki yuvaya batıyorum. Şöyle şuradan göstereyim. Şu ortadaki tepeciklere batıyoruz arkadaşlar. Kenarlara batmıyoruz. Ona dikkat edin lütfen. Sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu sıramı da böyle tamamladım. Hızlıca kenar trabzanlarımı yapıyorum. Geriye döndüm. Evet. Şimdi artık modelim kendini tekrarlayacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada yapmış olduğum işlemin aynısını yapacağım. Şimdi ben size bu sırayı da göstereceğim. Sonrasında modeli daha fazla uzatmak için kamera arkasında yapacağım arkadaşlar. Yani videoyu daha fazla uzatmayacağım. En son trabzanlardan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Bakın hemen buraya sık iğne olacak şekilde sabitledim. 2 zincir, tığ üzerine aldım. Buradaki yuvanın içerisine geliyorum. 3'te çıktığım trabzan. 2 zincir, aynı yere 3'te çıktığım trabzan. 2 zincir, aynı yere trabzan. 2 zincir, buradaki yuvaya giriyorum. 2 zincir, trabzan tepesine giriyorum. Evet, modelin yapımı dediğim gibi bundan ibaret. Ben şimdi modelimi birazcık daha uzatacağım arkadaşlar. Daha iyi gözükmesi adına. Sizler eğer dilerseniz videoyu tekrar başa sarıp izleyebilirsiniz. Ben hemen hızlıca modelimi büyütüp geliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben modelimi sizler için birkaç sıra daha yaptım. Şöyle beyazın üzerinde tam belli olmadı. Gerçekten çok zarif duran bir örgü modeli. Tığ işi yelek modeli yaptık arkadaşlar bugünkü modelimizde. Fakat sadece tabii ki yelek modeli değil. Şal modeli yapabilirsiniz. Eto şal olabilir. Bebek yeleği olabilir. Bebek battaniyesi olabilir arkadaşlar. Tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir yelek modeli oldu. Evet, bugünkü örgü eğitim videomuzda bu şekilde bir model paylaştık. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte yapmak istersiniz arkadaşlar. Beğeni tuşuna basmayı ve ufacık da olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.